Cihazı çalıştır. Cihazı kapat. Herkese merhabalar. Bu videomuzda Arduino Bluetooth HC05 modülümüzü kullanarak sesle cihaz çalıştırma uygulamasını yapacağız. İlk başta LED diyotumuzu yakacağız sesle. Bir sonraki videolarımızda da işin mantığını birazcık daha geliştirip role bağlayarak evdeki cihazlarımızı nasıl çalıştırabiliriz bunu göreceğiz. Bugünkü yapacağımız devremizde kullanacağımız malzemelerimiz bir adet breadboard'umuz, bir adet Arduino'muz, bir adet HC05 Bluetooth modülümüz. HC05 Bluetooth modülü RX pini için 3.3 volt için gerekli olan seri devrede kullanacağımız dirençler 2.2 kilo ohm ve 1 kilo ohmluk dirençler, LED diyotumuz ve 220 ohmluk direncimiz. Devre şemasını karşıma açıyorum. Devre şemasına göre bağlantılarımı yapacağım. Bluetooth modülümü şu şekilde breadboard'umun üzerine yerleştiriyorum. Devre şemasında 2.2 kilo ohm direncim Bluetooth modülünde bir bacağı RX pinine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Diğer 1 kilo ohmluk direncimi de alıyorum. Direncin bir bacağı hem RX pinine hem de 2.2 kilo ohm direncime denk gelecek. Bunu da bu şekilde bağlıyorum. Şöyle gösterecek olursam, bakın iki bacağı birleşik aynı hat üzerinde. Aynı zamanda RX pinine denk gelmekte. Ama diğer bacakları birbirinden bağımsız. Bakın aynı hat üzerinde değiller. Ona dikkat etmeye çalışın. Bağlantılarımı yapayım. 2.2 kilo ohmluk direncimden Arduino'mun eksisine gitmiş. Buradan bakın Arduino'nun GND'sine bağlantımı alıyorum. 1 kilo ohmluk dirençten de Arduino'nun 1 numaralı pinine gitmiş. Bunu da Arduino'nun 1 numaralı pinine bağlıyorum. TX pini, yani Bluetooth modülümün soldan 3 numaralı pini. Başlangıcı burası 1, 2, 3 numaralı pin. Buradan kablomu alıyorum ve Arduino'da 0 numaralı pine bunun bağlantısını yapıyorum. Bluetooth modülünün artı ve eksilerini bağlayalım. Eksisi soldan 4. pin ya da sağdan 3. pin. Şu kısım eksi. Buradan alıyorum. Arduino'da bunu GND'ye bağlıyorum. Sağ tarafı artı pin. Bunu da buradan alıp Arduino'da 5 volta bağlıyorum. Bluetooth sensörümün bağlantıları tamam. Gelelim LED diyotumuza. LED diyotumuzun şu şekilde board üzerine yerleştiriyorum. Artı bacağına 220 ohmluk direncimi yerleştiriyorum. Eksi bacağından bir tane kablo alıp bunu board'un eksi kısmına bağlarım. Arduino'da burada yukarıda da GND var ama şuradaki eksiyi alabilirim. Bakın eksi buradaydı. Eksi şeridim. Şuradaki eksi şeridimle aynı hizaya gelecek şekilde bağlıyorum. LED diyotumun direncine bağlı olan kısmından, dirençten kablomu alıyorum. Arduino'da bunu da 9 numaralı pine bağlamışım. Getirip bunu da 9'a böyle bağlamış oluyorum. Devremin bağlantısı bu şekilde. Basit bir bağlantısı var. Şimdi USB kabloyla Arduino'mu bilgisayara bağlayacağım. Kodları hazırlayıp Arduino kartıma göndereceğim. Ve daha sonra da telefonda uygulamamızı açarak sesle LED diyotumuzu yakıp söndüreceğiz. Bluetooth ile ses kontrol devresinin kodlamasını M-Block programında birlikte tasarlayalım. M-Block programını açıyorum. Olaylar içerisinden Arduino'na başladığında bloğunu sahneme sürüklüyorum. Hemen arkasından kontrol içerisinden sürekli tekrarla bloğunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Devremizin çalışabilmesi için bir uzantı eklemem lazım. Kendi tasarlamış olduğumuz uzantıyı buraya ekleyeceğiz. Uzantılara geliyorum. Yukarıdaki arama kısmına HC-05 yazıyorum. Bu şekilde yazarsanız uzantıya daha kolay ulaşabilirsiniz. Bakın uzantımızın ismi Bluetooth HC-05/06. Burada uzantıyı daha önceden kurmadıysanız sağ üst köşede bir artı işareti vardır bunun gibi. Buna tıklayarak uzantıyı önce kurup daha sonra da buradan ekle demeniz lazım. Ya da daha önceden kurduysanız arada bazen güncellemeler yapabiliyorum uzantılarla ilgili. Öncelikli olarak buradan güncellemeyi kurup daha sonra ekle diyebilirsiniz. Benim hazır olduğu için direktmen şimdi ekle butonuna basarak uzantıyı buraya ekliyorum. Şimdi burada yapacağım ilk iş Bluetooth bağlantı pinlerini buraya getirmek. Arduino başladığında bloğunun altına bunu ekliyorum. Devre şemasına baktığım zaman ben bağlantı pinleri olarak 0 ve 1 pinlerini kullanmışım. Yani RX olarak burayı 0 olarak ayarlıyorum. Burayı da 1 olarak ayarlıyorum. Sürekli tekrarların içerisine, kontrol bloklarının içerisinden eğer ise bloğunu bunun içerisine sürüklüyorum. Buraya biraz önceki eklemiş olduğum uzantılar içerisinden Bluetooth bağlantısı olup olmadığını kontrol eden bloğumu bunun içerisine ekliyorum. Bluetooth bağlantısı olup olmadığını kontrol edecek. Eğer Bluetooth bağlantısı varsa
Bluetooth'tan gelen metinsel veriyi okumasını istiyorum. Bu şekilde veriyi okumuş olduk. Şimdi ikinci bir eğer bloğunu buraya ekleyeceğim. Tekrar eğer ise bloğunu buraya alıyorum ve diyorum ki gelen metinsel veri şu değere eşitse. O yüzden işlemler içerisine geliyorum. Buradan eşittir bloğunu alıyorum. Bluetooth kontrol içerisinden metinsel veri bloğunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Ve şunun içerisine metnimi yazıyorum. Ne diye çalıştıracağım ben? Cihazı çalıştır diye bir ifade söylemek istiyorum. Eğer gelen veri cihazı çalıştır şeklinde bir veri ise ne yapsın? 9 numaralı pine ben bir led diyot bağlamıştım. 9 numaralı pini yüksek, yani high yapsın ve led diyotumu çalıştırsın. Buradaki bloğun bir kopyasını alalım. Hemen bunun altına yerleştirelim ve gelen metinsel veri bu sefer cihazı kapat ise bu şekilde konuşma yapacağım. Ve burada şuna dikkat edin. Burayı bakın, C harfini küçük harf yapmadım, büyük harf yaptım. Google ses kayıtta bu kısmı büyük harfe çeviriyor. O yüzden çok deneme yaptım. Hep küçük harf değil büyük harf yaptığı için burayı da biz büyük harfle yazacağız. Ona dikkat edin. Burada yine ne yapacak? LED diyotu bu sefer kapat dediğimde söndürecek. İşte bu kodlarla biz istersek role çalıştıracağız. Ev cihazlarını da çalıştırabileceğiz. Buradan LED diyot yerine role bağlayıp farklı cihazlar çalıştırabiliriz. Buradaki mantık ne? Şuradaki yazmış olduğunuz yazı karakteri Android programında söyleyeceğiniz karakterle aynı olması lazım. Burada istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Yazdığınız yazı fark etmez. LED'i aç, LED'i kapat diyebilirsiniz. Lambayı yak, lambayı söndür diyebilirsiniz. Ama buradaki yazdığınız yazının aynısını Bluetooth kontrol programında söylemeniz gerekli. Evet, kodlarım bu şekilde. Şimdi Arduino kartımı bilgisayara bağladım. Bağlan butonuna tıklıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster diyorum. COM7 portu geldi. Bağlan diyorum. Bakın şu an bağlandı. Upload kod ile kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Evet, kodların yüklemesi tamamlandı. Şimdi hep birlikte devrenin çalışmasını bir test edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Kodları gönderirken 0 ve 1 pinlerini kullandığımız için şuradaki VCC kablosunu çekip kodları bu şekilde göndermeyi ihmal etmeyin. Yoksa kod gönderirken hata alırsınız. Tekrar kodları göndermeniz bittikten sonra buradan VCC kablonuzu tekrar yerine takabilirsiniz. Evet, kullanacağımız aplikasyonumuz telefonumuzda yüklü. Önceki videolarımızda bu aplikasyonu nasıl yükleyeceğinizden bahsettik. Tekrar şöyle kısaca anlatacak olursak, bizim eğitim sayfamıza gittiğinizde bakın eğitim sayfamız içerisinden hangi uygulamayı yapacaksanız o uygulamayla ilgili sayfamıza ulaşalım. Sesle cihaz kontrolü. Tıklıyorum buraya. Bakın sesle cihaz kontrolü sayfasına geldim. Altlara doğru indiğim zaman bakın burada QR kodla isterseniz okutarak indirebilirsiniz. Ya da buradaki linke tıklayarak cep telefonunuza bu uygulamayı indirip üzerine tıklayarak kurulum yapabilirsiniz. Telefonunuza kurduğunuzda uygulamanız şu şekilde simge halinde telefonunuzda gözükecektir. Buraya bastıktan sonra çok farklı sayıda uygulamaları burada çalıştırabiliyoruz. Şu anki yapacağımız uygulama bizim sesle cihaz kontrolü. Buna tıklıyorum. Bakın şu an bir bağlantı yok. Şu yukarıdan Bluetooth cihazınızı seçin demiş. Buraya tıklıyorum. Yukarıdan benim HC05 gözüktü. Eğer sizde bu gözükmüyorsa şuradan Bluetooth aygıtlarına tıklayın. Burada arama yapacaktır. Arama yaptığında HC05'i gördüğünüzde üzerine tıkladığınızda size bir şifre soracak. 1234 diye şifreyi girdiğinizde burada benim telefonda olduğu gibi kaydedildi diye yazacak. Ve daha sonra buradan çıkarak tekrar Bluetooth cihazınızı seçin dediğinizde cihazınızı burada artık görebileceksiniz. Şu an Bluetooth modülüm yanıp sönmekte. Yani bunun anlamı nedir? Şu an bağlantı kurabilirsin demekte bana. Şuradaki bakın ışık devamlı yanıp sönüyor. Şimdi geliyorum ben. Şuradaki EC05'e tıklıyorum. Ve bakın ne dedi? Bağlantı var dedi. Şu an artık bağlantım hazır. Şimdi burada mikrofona basarak konuşacağım. Ve LED diyotu çalıştıracağım. Arduino komutlarında ben LED diyotu yakmak için cihazı çalıştır diye bir yazı yazdım. Kapatmak için de cihazı kapat diye yazı yazdım. Her iki komutu girdiğimde de LED diyotumun tepki vermesi lazım. Hemen bir test edelim. Tıklıyorum. Evet, bir kereye mahsus olmak üzere ne dedi? Sese izin ver diyorum. Cihazı çalıştır. Bakın LED diyotumuz yandı. Cihazı çalıştır diye de bakın burada gözüktü. Şimdi mikrofona tıklayacağım. Cihazı kapat diyeceğim. Cihazı kapat. Ve bakın LED diyotum söndü. Şimdi farklı bir komut verirseniz çalışacak mı deneyelim. LED'i aç.
bakın tanımlayamadı. O yüzden çalıştıramadı. Sizin Arduino kodlarınızda ya da M-Block kodlarınızda hangi veriyi girdiyseniz o verinin aynısının burada gitmesi lazım çalışması için. Bir sonraki videomuzda bir role bağlayarak devremize evdeki lambalarımızı nasıl çalıştırırız ondan bahsedeceğiz. Ayrıca programda Arduino'ya yüklenecek kodlar bölümü var bakın burada. Buraya tıklarsanız Arduino'ya yüklemeniz gereken kodları burada görebilirsiniz. Aynı zamanda devre şeması. Bakın role bağlantısıyla ilgili devre şemasını da buraya ekledim ben. M-Block kodları da burada. Güzel bir uygulama hazırladık sizler için. Uygulama için de yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Daha farklı bir geliştirme şansımız olursa uygulamamızı biraz daha geliştiririz. Sesle cihaz çalıştırma uygulamamız bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.